Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet, yeni bir video ile tekrar karşınızdayız arkadaşlar. Bugün biraz erken başladık, evet. Öğleye doğru ya da öğle sonuna doğru da bir de canlı yayın gerçekleştirebiliriz. Tabii ki akşama işe gitmeden önce diyoruz. Evet kardeşlerim, bu arada kanalımıza yeni gelen kardeşlerimize de hoş geldiniz diyoruz. Bir de canlı yayınlarımızda bizlere göstermiş olduğunuz yoğun ilgi ve alakadan dolayı da çok teşekkürler kardeşlerim. Evet, bugün biraz önce diyelim, yani bir saat önce falan yaklaşık Telegram grubu kanallarında MBL coin ile ilgili paylaşımımı gerçekleştirdim arkadaşlar. Dedim bunun zamanı geldi, artık bu coin'e dikkat edin. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil, takip edenler var, elinde olanlar var. Canlı yayınlarda bizlerden analizi yapmamızı istediğiniz coinlerden biri de MBL coin idi arkadaşlar. Tabii ki ona geleceğiz. Onunla ilgili yorumlarımıza bakacağız. Rally'e dönüşür mü, dönüşmez mi? Çünkü onun rallisi de sert olur biliyorsunuz. Bakacağız güzel kardeşlerim. An itibariyle Total 2'den baktığımızda sabahın erken saatlerinde küçük bir kırmızılık görüyoruz. 0.27'lik ve küçük bir miktarda da grafikten de gördüğümüz gibi para girişinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün dominansa baktığımızda dominans birkaç gündür kırmızılığını bozdu. Bugün yeşile döndü, 43-42 bandı seviyelerinde. Bitcoin arkadaşlar 19'un üzerinde tutunmaya çalışıyor. Şu anda 0.17-16'lık bir geri çekilme gibi görünse de Bitcoin yavaş yavaş sanki yukarı doğru bir hareket başlatacakmış gibi bir havaya bürünmüş görünüyor arkadaşlar. RSI da 24'lerden 38'lere kadar geldi 4 saatlik grafiğinde. Şuradaki işlemimizi siler isek Bitcoin arkadaşlar ilk etapta 19.800 dolardaki direncini kırmaya çalışacaktır. Eğer bunda başarılı olursa tekrar yönü EMA 50'ye doğru hareket edebilir arkadaşlar. 4 saatlik grafiğinde. Günlüğüne bakmak istiyorum bir de Bitcoin'in. Arkadaşlar günlükte muazzam ikili bir dip görüyorum ben. Tabii ki bu benim bakış açım. Bu ikili dip arkadaşlar, yani şurası. Gördüğünüz gibi bir ikili dipin gerçekleştirdiğini görüyoruz. Eğer bu ikili dip buradan yukarı doğru momentum sergileyecekse bu derinlik demektir bu da. Bu da buradan dönüşü arkadaşlar 22.500 dolarları gösteriyor bizlere. Evet, Bitcoin'de durum bu arkadaşlar. Şimdi şuradan aşağıya sert bir geri dönüşüm sanki formasyona göre olmayacakmış gibi duruyor arkadaşlar Bitcoin'de. Peki Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Ethereum'un günlük grafiğinde de hemen hemen aynı pozisyon, derinlik ve geri dönüş işareti görünüyor günlükte. Yani şu derinlik, dipteki derinlik, küçük bir derinliği alırsak, yani o da 1279 dolarlara doğru işaretini bizlere veriyor arkadaşlar Ethereum. An itibariyle tabii ki o da kırmızıda ama 1000 doların üzerindeyiz. 1040-1050 dolar bandı aralığında yoluna devam ediyor. Peki hocam, Luna'ya bakalım mı? Bakalım Luna. Arkadaşlar, yeni Luna diyelim buna biz, öbürüne de eski Luna diyelim. Şimdi 2 dolar 11 sent seviyelerinde ve %1'lik geri çekilmesi var. Yatay şekliyle yoluna devam ediyor. Hatta bunu ben saatliğine açmak istiyorum arkadaşlar. Saatliğine bakacak olursak EMA 50'nin üzerinde hareket ediyor. Önünde 200 günlük ortalama var. Bu band aralığında birazcık hareketlilik gerçekleştirebilir. Hatta ve hatta 2.22'lere kadar bir iğne gelebilir arkadaşlar. Eski Luna'ya baktığımızda, yani bizi batıran bölümüne eksi 4 gibi geri çekilmesi var. Yani %4 gibi geri çekilmesi var. 3.0 12'lerde hareket ediyor an itibariyle. Fakat EMA 50'nin altına inmemiş durumda saatlik bazda. Buradan hareketi yukarı yönlü momentum sergileme şansı biraz daha büyük. Çünkü iki türlü saatlikte baktığımızda 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde görüyoruz. 4 saatlerine bakınca da 50'nin üzerinde hareket ediyor güzel kardeşlerim. Evet, tabii ki bazı coinlerde yukarı yönlü momentum var arkadaşlar. Onlara da bakacağız. Bu ara şeye bakmak istiyorum. Dün bahsettiğimiz bir coin vardı. Eğer burada bulabilirsek
Radardı değil mi adı, yani radar coin arkadaşlar. Radarı açıyoruz arkadaşlar. Radar. Bakınız dün canlı yayından sonra bile nerelere geldi? Önceki gün %100 yükseliş yaptı. Ardından canlı yayın bitimine doğru da yine %70-80'e yakın bir yukarı yönlü momentum yaptı. Tabii ki elinde olanlar benim de elimde vardı. Ben kar realizasyonu yapmış oldum. 33'lerde, 0.33'lerde, şu anda 0.019'lara kadar düzeltmesini yaptı. 200'ün üzerinde bir yükseliş yapan coin illaki düzeltme yapacaktır. İşte taktik bu kardeşlerim. Yani bunu açmamın nedeni bu. Buralarda bakınız, şuralarda biz kar realizasyonunu gerçekleştirmiş olduk. Şimdi ben buna tekrar girmek istersem neyi bekleyeceğim? Tekrar düşen trendin kırılmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Sizler de taktiğiniz bu olsun diye düşünüyorum. Tabii ki anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Ben burada bu şekilde yapıyorum. Sizler de araştırmanızı, çalışmanızı ona göre değerlendirebilirsiniz güzel kardeşlerim. Evet, gelelim arkadaşlar Atom kardeşi. Atom kardeşte şu anda yarım puanlık bir geri çekilme, 8 dolar bandı seviyelerinde, ama onda da güzel bir formasyon gerçekleşiyor arkadaşlar. Her an büyük bir derinliği yukarı doğru çıkarabilir, yani 10 dolar yolculuğuna başlayabilir gibi düşünüyorum ben. Peki hocam, MBL dediniz, dağıttınız, evet. Ay maşallah maşallah. Zaten ben verdiğimde %15-16 gibi yükselişteydi. Bir 30 yaptı arkadaşlar. Çünkü MBL rallileri sert olan bir coin, daha önce de bu şekilde bir yukarı yönlü momentum sergilememişti. Yani zamanı geldi diye düşünüyorum ben. Bu benim görüş ve düşüncelerim. Ne yapacaktır arkadaşlar? İlk etapta burada bulunan 31 direncini kırmaya çalışacaktır. Bunu kırdığı anda tekrar formasyona dönerse hedefi 0.038'deki EMA 200 günlük ortalamadır. Şu anda zaten 0.0030 dolar bandı seviyelerine doğru gelmiş görünüyor. An itibariyle %27 ile 30 arası gidiş gelişlerine, hareketlerine devam ediyor. Hatta saatlik grafiğine bakacak olursak gördüğünüz gibi ikinci yeşil mumda, bu da yaklaşık bir öncekinin yüksekliğini dener ise arkadaşlar güzel bir yükseliş yapabilir. Tabii ki bu bir anda olmaz, düzeltmelerle gelecektir. Arasa'ya baktığımızda da %86-87, yani %100'e doğru gidiyor ki bu da bize rally'nin işaretini veriyormuş gibi önceden görüyoruz arkadaşlar. Haydi hayırlısı diyoruz. Diğer bir takip edilmesi gereken coin Tezos. Dün ne yaptık? Arkadaşlar dedik, Tezos yukarıdan aşağıya gelen düşen trendi kırdı, artık takip edilmelidir dedik. Al sinyali gelmiş durumda. An itibariyle %4'e yakın bir yukarıda, 4'ün üzerinde ve 1 dolar 43 sent seviyelerinde seyrediyor Tezos arkadaşlar. Çiriz'e bakalım. Yani kısa kısa piyasanın durumundan bahsediyoruz. Çiriz şu anda %1'e yakın yukarıda ve 95'lerde. Çiriz bugün sıfıra veda edebilir arkadaşlar. Yani 0.095'ten 0.10'lara doğru iğne atabilir Çiriz. Onun da yavaş yavaş zamanının geldiğini söylüyoruz arkadaşlar. AVAX'a baktığımızda şimdi AVAX'ta da arkadaşlar 16.31 seviyelerindeyiz. EMA 50'nin üzerine oturduk. Haydi hayırlısı, bundan sonra dönüş yukarılara doğru devam edecektir. İlk etapta şöyle 4 saatliğine bir bakalım arkadaşlar, nereye harmanlayabilir kendini. Evet, yani zaten ok çizmişiz, 17 doların üzeri görünüyor okta da arkadaşlar. Evet, kısa kısa şunlara da devam edelim arkadaşlar. Birkaç tane coin var aşağıda yine. Welch'e baktığımızda yarım puanlık bir geri çekilme görülüyor ve 0.022 bandı seviyelerinde destekten uzaklaştığını görüyoruz. Önünde 24 direnci var. EMA 50 günlük ortalama. Buraya doğru hareket sergileyebilir arkadaşlar. Evet, internet kompütere baktığımızda yatayda seyrediyor, fakat onda da bir sanki ikili dibe benzer bir formasyon var, ama bence şu derinlik görünüyor arkadaşlar internet kompüterde. Yani bu da şuradan başladığı yere koyar isek 5,5 dolar ve üzeri görünüyor. Şu an 5.20'lerde internet computer. Waves. Evet.
Waves arkadaşlar bugün bir %3'lük gibi sabah saatlerinde geri çekilme olsa da Waves bunu tamamlar arkadaşlar. Waves öğleye doğru yeşile dönebilir arkadaşlar. Şu an $5 doların üzerinde görüyoruz ve önünde iki tane direnci var zaten. EMA 50 ve 200 günlük ortalama. Dünkü yayında da bunlardan bahsetmiştim. Ara sayıda 40'ların üzerine attı kendini Waves'te. APE Coin'e bakıyoruz. APE Coin. Evet, günlüğüne bakmak istiyorum önce. Bu bir tehlikeli pozisyon gibi duruyor APE'de arkadaşlar. Yani günlükte acaba şuradaki derinliği kadar aşağıya çeker mi? Yani şu derinliği aşağıya çeker mi arkadaşlar? Başladığı yerden çekerse de 4 dolarlar görünüyor. Şu an 4.44'lerde. İnşallah buradan şurada bizim çizdiğimiz destekten yani 4.28'den geri döner. Ki dönerse de güzel bir derinlik, o zaman tersine çalışır. O da burası olur. 5.5 dolar olur arkadaşlar. Evet, APE için diyebileceğim bu. Gördüklerimi konuşuyoruz arkadaşlar. Waves'e bakıyoruz. Contentos'a yani JOS'a bakalım arkadaşlar. JOS henüz trendi kıramadı. Kırmasını bekleyeceğiz. Düşen trend devam ediyor. Altta desteği 58'ler. Şu an fiyatı da 60'larda. Yani 0.0060'lar görünüyor an itibariyle. Dardayım, yalanım yok. Evet, darda da arkadaşlar henüz kırılmadı, düşen trend kırıldığı anda yapacağı hamle burasıdır. 0.35 yolculuğudur. Şu anda 0.27'lerdeyiz darda. Algorand'a baktığımızda Algorand dönüyor sanki geri. %1'lik geri çekilme olsa da 0.30'lar seviyelerinde görünüyor an itibariyle arkadaşlar. Bu da Algorand için bir geri dönüm olabilir. 0.30'lardayız çünkü her an EMA 50 deneyerek 32-33'lere doğru bir momentum sergileyebilir. Jasmi'den bugün bir şaka gelebilir arkadaşlar. Jasmi sıfıra bugün tekrar veda edebilir. Daha önce birkaç kez veda etti biliyorsunuz. Kalıcı veda etmesi önemli tabii ki. Kalıcı veda edemediği sürece de bu tür hareketler Jasmi'de 3 aşağı 5 yukarı devam edebilir güzel kardeşlerim. SLP'ye baktığımızda SLP'de 1.34'lük bir geri çekilme var an itibariyle, fakat ikili dip var arkadaşlar. Çizdiğimiz ok hala geçerlidir. Yani 40'lar görünüyor ufukta SLP için. SNX'e baktığımızda SNX'te de bugün tekrar bir hareketlilik başlıyor, takip edilmelidir diye düşünüyorum. 2 dolar 30 sent seviyelerinde öncelikli olarak 2,5 dolardaki dirençlerinin üzerine yerleşmesi lazım ki bu direnci destek olarak kendine alırsa SNX'e güzel bir çıkış başlatabilir. Leopring, LRC'ye bakıyoruz. Evet, o da arkadaşlar artık yavaş yavaş yukarılara doğru bir hareket sergilemenin eşiğine gelmiş görünüyor bazı coinler. Bu da bunlardan biri de Leopring'tir arkadaşlar. Hemen hemen ne yapacaktır yukarı yönlü hareketinde 44-45'lere doğru bir hareket, momentum sergileme çabasında görüyoruz. Chainlink'e baktığımızda Chainlink'te de yatay bant devam etse de momentumun yukarı yönlü hareketi olduğunu görüyor ve önünde 6,5 dolarları görüyorum arkadaşlar. Şu an 6.10'larda Chainlink. Peki Solana'da durum ne arkadaşlar? Arkadaşlar Solana an itibariyle yeşili yakmasa da yakma eğiliminde, şu anda 32,5 dolar bandı seviyelerinde. Aşağıda arkadaşlar desteği 31 dolar, yukarıda direnci 39 dolar, 40 dolar. Bu band aralığında gidiş gelişlerine devam edebilir Solana. CurveDAO tokenine dikkat diyoruz. Güzel bir formasyon gerçekleştirdi. Eğer şuradaki 50 günlük ortalamayı hiç tereddütsüz kırar ise arkadaşlar direkt hedefi 0.91'dir. Şu anda 74'lerdeyiz. Bu da yani sıfırı atmaya kadar bile iğne atabilir CurveDAO tokeni. Audio ne diyor bize? Audio ben şimdilik yataydayım diyor. Dibimi de yaptım ama diyor her an yine ben de diyor 50 ve 200 günlük ortalamayı denemek istiyorum diyor. 0.37'ye kadar bir iğne gerçekleştirebilirim diyor. Şu anda 0.33'lerdeyim diyor Audio. Evet, Erasa'ya baktığımızda Audio için 40'ların üzerine gelmiş durumda. BAT arkadaşlar, BAT çaktırmadan gidiyor, her gün gidiyor. Bakınız şöyle geriye baktığımızda 13 Haziran'dan beri her gün düzeltmelerle yoluna devam ediyor BAT. Her an bir şaka yapabilecek duruma gelmiş görünüyor.
0-40 dolar bandı seviyelerinde band. Yolu açık olsun. Yolu yukarı yönlü devam ediyor. İlk etapta yukarı yönlü devam edecek yolu da arkadaşlar batın şurası görünüyor. Bakınız. Evet. Şurası arkadaşlar. Bu da yaklaşık 45'ler görünüyor. Şu an zaten 40'larda bat. Peki hocam, Doge Shiba'da durum ne? Arkadaşlar Doge an itibariyle tekrar yeşile dönmüş görünüyor. Düşen trendi kırmış durumda arkadaşlar. Bakıyoruz yukarıdan aşağıya gelen düşen trend kırıldı tabii. Yani burada görüyoruz bunu. Şimdi ne olacak hocam? Şimdi eyvallah kardeşim, çok teşekkürler. Şimdi güzel kardeşim, baktığımızda yani öncelikli olarak EMA 200 günlük ortalama ve 0.069 dolar görünüyor ufukta diyoruz Doge için. Hatta 70'in üzerine de bile atma durumu olabilir. Shiba'ya bakalım arkadaşlar. Shiba dediğim gibi sarmaşık gibi sarılmış durumda. Burayı terk etmiyor arkadaşlar. Burayı terk etmediği sürece yatay şekli devam edecektir. Ben buradan sonra yukarı döneceğine inanıyorum. Eğer aşağı dönerse de kopar arkadaşlar. Yani aldığı sıfırı tekrar hanesine geri olarak yazabilir. Ama şu anda yazmamak için elinden gelen tüm gayretleri Shiba gösteriyor. Direnmeye de devam ediyor. Hala 4-0 onlardayız Shiba'da güzel kardeşlerim. Evet arkadaşlar, yayınımızı burada noktalamak istiyorum. İşte öğleden sonraki canlı yayınımızda görüşünceye dek inşallah güzel formasyonlar gerçekleşir. Tabii ki haberleri de araştıracağız, haberlere de bakacağız. Olumsuz bir durum var mı yok mu piyasada, yine çok önemli bir durum yoksa yine bol bol analizlerimize devam ederiz arkadaşlar. Haydi hayırlısı diyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bol kazançlar diliyorum.